Evet hocam, iyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin hocam? İyi akşamlar, teşekkürler, iyiyiz. Sağ olasın. Sizler nasılsınız? Sizde ne var ne yok? Bizler de çok iyiyiz hocam. Hocam hemen şöyle bir başlık girişini yapayım. Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor sahasında lider Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ziyech, 64'te Kerem Demirbay ve 90+1'de Mauro Icardi kaydetti hocam. Maçı izledin. Maçla ilgili notların var. Hocam ben belirli bir dakikadan sonra not almayı bıraktım hocam. Yetişemedim. Özellikle ilk yarı Maç daha yani zevkliydi yani, evet. maç müthiş zevkliydi. Not al notlarıma bakıyorum hocam. Artık belli bir noktadan sonra da dedim yetişemeyeceğim not almaya. Bırakıyorum not almayı. Fakat elimdeki mevcut notlarla yola devam edeceğim. Hocam maç öncesi Galatasaray cephesinde 7 futbolcunun sarı kart cezalı sınırındaydı. Yani bir sonraki maçta Galatasaray'da eğer herhangi bir futbolcu sarı kart görmüş olsaydı cezalı duruma düşecekti. Bugün o eşikte Galatasaray cephesinden aşılmış oldu. Hiçbir oyuncu kart görmedi hocam. Evet. Hocam Galatasaray 14 maçlık kazanma 15 maçtır üst üste kazanarak ligin rekorunu kırdı hocam. Bugünkü maçla beraber. Kendi rekorunu egale etti. Kendi rekorunu egale etti hocam. Tabii oyuncular üzerinde de tek tek konuşacağız. Onun öncesinde senin notlarında ne var hocam? Bugün ne izledin? Evet, öncelikle bizi izleyen seyircilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Diyebilirim, bu sezonun Adana Demirspor için söyleyeyim, başta ona başlayayım. Bu sezonun en iyi futbolunu Galatasaray'a karşı oynadı. Yani eğer ki bundan önceki maçlarını da Galatasaray'a karşı oynadığı gibi oynamış olsaydı şu anki durumunda değil de önceki yıldaki durumu gibi olurdu. Yani daha iyi yerlerde olurdu. İlk 5'te olurdu. En azından 6-7 sıralamasında kendini gösterirdi yani. Gerçekten bugün çok güzel bir futbol ortaya koydular. Özellikle Balotelli hayatının futbolunu oynadı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Yani Balotelli'yi ben Türkiye'ye geleli bu kadar bir güzel futbol sergilediğine şahit olmamıştım yani. Evet. Gerçekten çok güzel futbol oynadılar. Şunu söyleyeceğim. Sadece Adana Demirspor değil, Galatasaray da bugün çok çok iyiydi. Her iki takım da yani futbol oynamak için, futbol ortaya koymak için ellerinden gelen her türlü mücadeleyi gösterdiler. Her türlü mücadeleyi yaptılar yani. Bununla birlikte Adana Demirspor'da bir şey dikkatimi çekti. Daha önce yani yayınımızda belirttiğimiz Adana Demirspor Galatasaray'ın arka bahçesi mi diye söyleyenlere karşılık bugün Adana Demirspor kadrosunda ilk 11'inde Galatasaray'dan hiçbir futbolcu yoktu. Yani veya şöyle söyleyeyim, bugünkü maçta Galatasaray'dan transfer edilen hiçbir futbolcu oynamadı. Hocam olabilir de olabilir tabii ki canım, olabilir tabii de ki yani canım yani var diye arka Emre bahçesi Akbaba'nın olacak hali yok. Evet, Emre Akbaba'nın oynamaması da ayrı bir Adana Demirspor için handikap olduğunu düşünüyorum yani. Çok kısa hocam bu noktada bir şey değineceğim. Çok kısa. Mesela yarınki maçta Fenerbahçe Beşiktaş maçında Beşiktaş'tan 4 oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'nin arka bahçesi mi olmuş oluyor? Yani bunlar bence öyle bulunuyorlar. İşte yok yani, hocam ya. Yani öyle şeyler yapılmaması Öyle şeyler lazım. hikaye hocam. Evet. Evet. Gole Evet. kadar Galatasaray biraz kontrollü, her ne kadar atak futbol oynamaya çalışmış olsa da gole kadar biraz yine kontrolünü elinde tutmaya, yani maçın kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. İlk yarı her iki takımın da çok güzel futbolunu izledik. Özellikle ilk yarıda Adana Demirspor kalecisi Mamaga
da Aliyev gerçekten Aliye hocam. Ha. güzel kurtarışlar yaptı. Ayrıca Galatasaray'ın direkten dönen bir topu mevcut ilk yarı. E, Kerem Demirbay hocam. Kerem Demirbay'ın yani 12. dakika hocam. evet direkten dönen bir topu var. Yani o direkten dönmesinin yani üzgünlüğünü çok güzel bir gol atarak telafi etti yani. Güzel bir golü oldu. Onu da ilerleyen şeylerde anlatacağız. Dakika 54'te Kerem Demirbay yine sol kanatta ceza sahasının önünden ortaladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa merkezde ceza sahasının önünden Ziyech sert vurdu. Tam ceza sahasının üzerinden çok sert vurarak topu kalecinin sağından köşeye gönderdi. Kaleci her ne kadar uzansa da çıkarması artık mümkün olmadı. Yerden güzel bir vuruşta Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Hocam Yani çok sıcak bir virgül alsam senden. Hikmet Karaman'ın hemen maç sonrası açıklaması gelmiş. evet, Onu hemen sıcağı sıcağına yayınımıza getirelim. Sen virgülünü al hocam bir zahmet. evet, evet, Adnan hocamdan mesaj var. İyi yayınlar. Adana'dan selamlar. Şampiyon Galatasaray demiş. Adnan hocamı da Adana Demirspor Galatasaray maçına gönderdik. Hemen evet. ilk yayınımızda maçla ilgili oradaki izlenimlerini falan atmosferi bize yayınımızda bizlere anlatacaktır. Hocam Hikmet Karaman maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi. Yaptığı kurtarışlarla kurtarışlar yaptığı kurtarışlar birebir kurtarışlar. Bir türlü golü bulamadık. İyi oyun ortaya koyduk ama ucun gol iki ucun gol yedik. Ucuz gol mü yedik demek istemiş. Şimdi buradan okuyorum ama tabi bazen hızlı da yazdığı için yayıncılar arada harfler falan kaynıyor olabilir. 2-0'dan sonra lig liderine karşı oyun başka yere gidiyor. Demoralize oluyorsun. Oyuncularımı kutluyorum. Adana Demirspor'a sahip çıkarak burada olması çok önemli. Taraftarımıza da teşekkür ederiz. Keşke onlara iyi skor hediye verebilseydik. Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın olmaması dezavantaj ama oyuncular bunu hissettirmedi. İzleyenler iyi bir maç seyretti. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. Bu yeni bir takım. Genç oyuncular var. Bu oyuncuları geliştireceğiz. Demoralize etmeden yolumuza devam edeceğiz demiş Hikmet Karaman maç sonrası ilk açıklamaları hocam. Hocam buyur. Söz sende yine. Evet, şimdi ilk yarıda hem Adana Demirspor hem Galatasaray bütün güçlerini, bütün hünerlerini nasıl sahaya yansıttılarsa ikinci yarıda da aynı oranda, aynı şevkle bütün futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya çalıştılar. Ve 64. dakikaya kadar devam eden 54. dakikada 54. dakikada Kerem Demirbay'ın düzeltiyorum Ziyech'in vurduğu şutla 1-0 öne geçen Galatasaray 64. dakikada yine Kerem Demirbay ceza sahası sağ çaprazından rakibini geçti ve dar açıdan çok sert vurarak uzak köşe tabir ettiğimiz köşeye köşeden topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray Hocam orada örümcek ağı vardı diyorlar. O örümcek evet, ağını almış hocam Kerem Demirbay. Öyle diyorlar hocam. evet. Dar açıdan çok sert vurarak topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve Galatasaray 2-0 öne geçti. Böylelikle Galatasaray maç içerisindeki şeyini domine etmiş oldu ve biraz rahatladı. Ondan sonra Okan Hoca saha içerisinde bir takım değişiklikler yaparak futbolcuları rahatlatmaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Zaman zaman bu 2-0'dan sonra Adana Demirspor biraz oyundan düşse de ufak tefek atakları yine oldu. Güzel ataklar yaptılar. Yine oyunda kalmaya çalıştılar. Ancak tabii Galatasaray'ın burada bir yani açık bir üstünlüğü söz konusu oldu. Ta ki dakika 90+1'de Mertens Kerem Aktürkoğlu'nun pasını ceza sahasını sol çaprazından içeriye çevirdi. Icardi'nin penaltı noktasının hemen solundan şutu kalecinin
solundan ağlarla buluşturdu ve durum 3-0 oldu. Galatasaray bu 3. golle birlikte maçı tamamen bitirmiş oldu. Ancak burada bir şey belirtmek istiyorum Barış Hocam. Burada Mertens'in asist Mertens yaptı Icardi'ye. Ancak tamam güzel bir asist ancak asıl güzel pas yani asist diyebileceğimiz asist Kerem Aktürkoğlu'ndan arka topuk pasıyla Mertens'e vermesi ve Mertens'in ara pasıyla Icardi'yi topla buluşturması sonucu gelen gol oldu ve burada o asist ne kadar Mertens'e yazarsa yazsın Kerem Aktürkoğlu'nun da katkısı bu golde çok büyük olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu asistle Mertens Türkiye Ligi'nde yani Hayrettin Oğuz'la birlikte en fazla asist krallığı yapan futbolcu durumuna geldi. Kendisini de buradan kutluyoruz yani. Hocam hemen asist sayısı 14. Seni tamamlayayım ben. Mertens'in bu sezonki Süper Lig'de, Trendyol Süper Lig'deki asist sayısı 14 oldu hocam. Hakan iyi yayınlar demiş. Artık game over diyebiliriz galiba demiş. Yani şöyle söyleyeyim, artık yüzde vermek gerekirse %80 diyebiliriz. Fakat matematiksel olarak hani devam ettiği sürece şimdi çok da game over dersek bu sefer Fenerbahçeli arkadaşlar biraz alınabiliyorlar. Henüz matematiksel olarak bir şey bitmedi gibisinden falan böyle tepkiler gelebiliyor. O yüzden %80 game over diyebiliriz. Game over diyelim. Gerisini de artık matematiksel olarak tamamladığında söyleyebiliriz. Haftaya Sivas maçında Evet. tamamen lig game over olur diye düşünüyorum ben yani. Evet. Hocam bugün maçın adamı Mertens hocam. Çok kritik toplar aldı. Yani bu yaşına rağmen çok iyi koştu. Çok iyi koştu. Çok iyi presler yaptı. Önde en az 4-5 tane top kaptı. Geride en az 2 tane top kaptı. Mertens'e bu yaşına rağmen bu oyunu oynayabilir mi diyenlere sahada gereken cevabı Mertens verdi. Vermeye de devam ediyor hocam. Bugünkü performansı gerçekten inanılır gibi değil. Yani mükemmel oynadı. Harika oynadı. Verdiği paslarla, yaptığı preslerle, oyuncuların oyunu soğutmadaki profesyonelliğiyle. Yani şimdi bizler öyle bir tempo bekliyoruz ki Galatasaray takımından 90 dakika maçın sonuna kadar sürekli tempolu oynasın istiyoruz. Ama futbolda zaman zaman oyunu soğutmak denilen bir tabir de var. Yani dengeli oyun anlayışına geçmek de gerekiyor. Mertens de bunu çok iyi yapıyor. Hocam, ben burada şunu belirtmek istiyorum Barış Hocam. Buyur. Yani sadece Mertens değil, sezon başından bu yana takip ettiğimiz Galatasaray'da orta sahanın tamamı Mertens, Oliveira, Kaan Ayhan olsun. Ondan sonra diğerleri şu an isim Kerem Demirbay, Kerem Demirbay. Evet, Kerem Demirbay. Berkant zaman zaman. Yok, Berkant daha sonra girdi. İnan bu Kerem Demirbay, Mertens, Oliveira düzeltiyorum, Torreira ve Kaan Ayhan dörtlüsüne ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yani gerçekten yani Galatasaray'ın bugün yani sezon başından bu yana oynadığı en iyi orta sahasını oynadı. Sadece Mertens değil, yani çok güzel bir güç gösterisi yaptılar. Orta sahaya tamamen Galatasaray hakimdi. Demirspor da çok güzel oynadı. Ancak tamamen Galatasaray'ın elindeydi yani orta saha. Ben şurada şunu belirtmek istiyorum Barış Hocam. Yani her iki takım da bu kadar özveriyle güzel futbol seyrettirme adına ne gerekiyorsa her şeyi yapmasına rağmen, büyük bir mücadele içerisine girmesine rağmen son 90 dakikaya kadar sarı kart çıkmaması, futbolcuların her iki takım futbolcularına birbirlerine karşı gerekli hassasiyeti göstermelerini, yani iyi niyetlerini göstermelerinden dolayı her iki takım futbolcularını da kutluyorum. Ta ki 90. dakikada Mondeza var, 90+3'te Gravialo'nun almış olduğu sarı kartlar var. Onlar o kadar önemli değil. Yani ama genel anlamda söylediğimiz vakit
Bu her iki takımda da gerçekten kayda değer bir konu. Bütün iyi niyetlerini gösterdiler ve sarı kart pozisyonu denilecek bir pozisyon yaşanmadı. Herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Ufak tefek tabii saha içerisinde şeyler olabilir. Kırılganlıklar olabilir ama genel anlamda öyle abartılacak bir durum söz konusu olmadı, yaşanmadı. Hocam toplam takımın bu maçın istatistiklerini ben sana biraz bahsedeyim istatistiklerinden. 18 şut Adana Demirspor, 25 şut Galatasaray hocam. Evet. İsabetli şut sayısı 9 Galatasaray, 8 Adana Demirspor. Topla oynama 60'a 40 hocam. Galatasaray'ın üstünlüğü var. Pas yüzdesi hocam, yani pas oranı 459'a 304, yine Galatasaray'ın üstünlüğü var. İsabetli pas oranı hemen hemen aynı hocam. 83'e 80, yani Galatasaray 83, 80'de Adana Demirspor. Faullerde de Galatasaray 9'a 8 üstün. Sarı kart 2 tane Adana Demirspor'a var. Offside bir tane yine Adana Demirspor'da var hocam. Korner'de Galatasaray'ın üstünlüğüyle 6'ya 5 hocam. Böyle bir istatistik söz konusu. Hocam toplam şut oranıyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? 25'e 18 Galatasaray üstünlüğü var hocam. Yani işte buradaki maç içerisindeki pozitif oyunlarını sahaya yansıttıklarını gösteriyor bu şut oranları. Yani güzel bir futbol ortaya koydular. Yani bu istatistikler bunu gösteriyor. Ayrıca Galatasaray lig tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaştı Barış Hocam. Bu galibiyetle 15 galibiyet serisine ulaştı. Hemen bu noktada araya giriyorum Okan Buruk. Bu konuyla ilgili bu Galatasaray'ın rekoru. Tek başıma yaptığım bir şey değil. Hem oyuncularımla hem taraftarımızla birlikte aldığımız rekor diyor hocam. Buyur. Evet, ayrıca yani yarına yani bu hafta itibariyle Galatasaray'ın bugünkü maçı itibariyle 7 puanlık bir farkla yarına giriliyor Barış Hocam. 7 Evet puanlık hocam. bir farkla yarına giriliyor. Tabii şimdi 4 puan konuşuyorduk ama yarına 7 puanlık bir farkla girilmiş oluyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçının tabii akıbetinin ne olacağını bir şey diyemeyiz. Bir şey diyemiyoruz. Tabii Fenerbahçe bu maçın, ben daha önce de söyledim. Bundan yaklaşık 2 ay önce de söyledim. Bu maçın favorisi de Fenerbahçe. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama 7 puan farkı da göz ardı edemeyiz yani. Etmemiz mümkün değil yani. Hocam maç fazlasıyla Galatasaray'ın puanı 93. Fenerbahçe'nin 86. 33 maç 86. Hocam avarajda da 3 avarajla Galatasaray öne geçti hocam. Bu maç itibariyle özür diliyorum. 2 avaraj öne geçti hocam. Evet. Böyle de bir durum söz konusu. Yarınki maç Fenerbahçe cephesinden apayrı bir önem arz etmeye başladı. Tamam mı devam mı maçına çıkıyor Fenerbahçe yarın hocam. Fenerbahçe Beşiktaş'la derbi, İstanbul derbisini yapacak. Tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Hocam bugün biraz da ben şöyle maçla ilgili aldığım notları dile getireyim hocam. Müsaade edersen. Evet, buyurun. Yayınımızın başında söylediğim gibi Galatasaray cephesinde 7 oyuncu sarı kart cezalısı ceza riski sınırı vardı. Bu maçta herhangi bir Galatasaraylı oyuncu bu sınırı aşmadı. Herhangi bir kart falan gören olmadı. Adana Demirspor hocam Galatasaray'ı bence ilk yarıda, yani hafta içerisinde Hikmet Karaman Galatasaray'ı çok iyi oyuncularına okutmuş hocam. Nereden ne şekilde oynaması gerektiğini okutmuş. Fakat Galatasaray gibi tecrübesi ve temposu çok yüksek olan takımlara karşı en ufak bir motivasyon düşüklüğü ve tempo düşüklüğü sonrasında kalesinizde golü bulma ihtimalini artırır hocam. Yani Evet. Adana Demirspor ta ki birinci gol, hatta birinci gol, ikinci gol diyeyim hocam. Birinci golü, yani 1-0 gerideyken bile Muslera 2 tane net kurtarış yaptı hocam. 2 Evet. tane Barış net Hocam kurtarış şöyle yaptı. söyleyeyim.
Yani birinci yarının yıldızı Adana Demirspor kalecisi Mehmet Ayol. İkinci yarının Aynen öyle. kaleci yıldızı da Muslera olarak Muslera hocam. söyleyebilirim. Evet. Hocam daha maçın 28. saniyesinde Mendoza'nın şutunu Muslera Evet. kurtardı. Mendoza Kolombiyalı bir oyuncu. Bizde de Sanchez var biliyorsun. Sanchez'le de Evet. milli Çok farklı. takımdan Evet. beraber arkadaşı hocam. E, Sonra bir ara 5. dakikada bir baktım şey var. Balotelli ile Torreira arasında bir didişme var. Torreira Balotelli'yi aldı, yere düşürdü yani. Ama tabii şeyden uzaktaydı. Hakemin gördüğü noktadan falan biraz uzaktaydı. Topsuz bir alandaydı. Sonra Muslera'nın uzun bir topu vardı hocam. Evet. Uzun bir top attı. Aynı şekilde Barış defansın gerisine sarktı. Defansın gerisinden kaleciyle başa baş kaldı fakat Adana Demirspor kalecisi aynı güzellikte de pozisyonu kurtardı. E, Akabinde 12. dakikada da e, ikinci golün sahibi Kerem Demirbay'ın şutu direkte patladı hocam. Evet. Bugün Kerem Demirbay'ı ben yine aslında pas organizasyonu olarak yani asist anlamında veren eden hani böyle sürekli e, ileri uçtaki oyuncuları gol pozisyonlarına sokan bir oyun anlayışıyla değil de biraz daha geride ve fırsat buldukça öne çıkan bir orta saha 8 numara şeklinde oynadı Kerem Demirbay. Biraz Evet. daha da sola yakın oynadı. Neden sola yakın oynadı hocam? Onu da anlatayım, yorumlayayım. Adana Demirspor dediğim gibi Hikmet Karaman Galatasaray takımını oyuncularına okutmuş. Belli Evet. oluyor yani. Adana Demirspor bütün ataklarını Galatasaray'ın sol kanadından yani Derik Köm ve Barış Alper'in olduğu kanattan yaptı. Ee, Bütün atakları oradan gerçekleştirdi Adana Demirspor. Köln'ün öne çıkıp geri gelmede zorlanacağını farkına varan Hikmet Karaman oyunculara belli ki talimatı vermiş. Adana Demirspor kendi sağ kanadından yani Galatasaray'ın sol kanadından atakları başlatmalarının emrini vermiş ki öyle de oldu. Barış Alper de hocam bugün çok fazla şeye takıldı. Karşısındaki Atal hocam. Ben Adana Demirspor'un sağ bekini Atal sağ bekini çok beğendim. Gerçekten Barış Alper gibi dinamik, hızlı, süratli, sprinter bir oyuncuyu e, resmen kilitledi hocam. Kilit attı yani. Müthiş bir oyun çıkardı. Barış'ın şutları oldu evet ama kaleci de Adana Demirspor'un kalecisi de direnmeye çalıştı bu şutlara fakat belli bir noktadan sonra artık dediğim gibi Galatasaray gibi tempolu ve tecrübesi üst seviyede olan bir takıma karşı konsantrasyonunu bir an düşürdüğünde, temponu biraz düşürdüğünde golü kalende görürsün ki Adana Demirspor'da ta ki birinci golü yiyene kadar konsantrasyonu üst seviyedeydi ama bir anlık o boşlukta Galatasaray golü buldu. Ba- Zaten belliydi hocam. Geliyordu evet. yani. Evet. Ziyech Barış Hocam, evet. şimdi 3 golün üçünde de şimdi galeci ne kadar göklere çıkarsak da çok güzel bir maç çıkardı. Gerçekten Adana Demirspor galecisi. Ancak Galatasaray'ın 3 golünün üçünde de kalecinin fazla yapabileceği bir şey kalmadı yani. Yoktu yani. Yani Yo, Ziyech hocam kaleci zaten yapabileceği bir şey yok ki. Adana Demirspor evet, kalesinin yapacağı bir şey yoktu hocam. evet, aynen öyle. Yani Galatasaray'ın gollerine diyecek bir şey yok. Gerçekten Hocam güzel bir Çilingir goller. Ziyech yani gene Evet. kilidi açtı. Yani Burada şunu söyleyeceğim Barış Hocam Ziyech için. Yani Ziyech yaptığı ortalarla veya ara paslarıyla falan gerçekten sakinliğini koruyarak gerçekten takıma hiç yokmuş gibi, sahada yokmuş gibi gördüğümüz Ziyech çok büyük katkı verdiğini bu çok maçta şahit enteresan bir olduk. oyuncu hocam Evet. ya. Yani Kendini enteresan kısaca gerçekten enteresan bir kendini oyuncu yani. unutturdu. Maçta kendini unutturdu. Ta ki gole kadar ceza sahası önden çizgisinden uzaktan bir vuruşla golü buldu ve kendini hatırlattı.
Golle kendini hatırlattı. Evet. Yani gerçekten güzel bir vuruş yaptı yani. Evet hocam. Muslera, galip geldiğimiz için mutluyuz ama en iyi maçımız değildi. 3 puan daha önemliydi. Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa. Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan. 4 maç kaldı. Daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum. Kendi oyunumuza bakıyoruz. Diğer şeylere odaklanmıyoruz. Diğer taraflar o kadar önemli değil. Taraftarımıza da çok teşekkürler. Adana Demirspor taraftarında tebrik ederim. Güzel bir atmosfer vardı. Hocam bu arada ben de bir Adanalı olarak Adana Demirspor camiasına bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Bu maç nezdinde de yine ben de Adana Demirspor taraftarını kutluyorum. Takımlarına olan desteklerini yine bu maçta da aklı selim bir şekilde gösterdiler hocam. Muslera'nın maç sonu yorumu buydu hocam. Kerem Demirbay hocam. Evet. Bu takım gurur verici. Giren, oynayan, çıkan her oyuncuda pozitiflik var. Bir aile ortamı var. Hocam bak, bir aile ortamı var. Bunu biz yayınlarımızda defalarca dile getirdik, daha önceki yayınlarımızda. Evet. Çok mutluyum. Gol goldür ama benim için önemli olan takım. Çok şükür çok iyi gidiyor. 7 puan öndeyiz. Görevimizi yerine getirdik. Hocam Kerem Demirbay 64. dakikada ceza sahası içerisine girdi. Çok klas bir vücut çalımı attı. Rakibini geçti ve aynı güzellikte, aynı klasta üst düzey bir vuruşla o açıdan hocam top oynayanlar iyi bilir. O açıdan kale her ne kadar büyük gibi görünse de küçüktür. Yani o açıda kale küçüktür ve kaleci de devleşir o açıda yani. Dolayısıyla o açıdan o golü atmak her baba yiğidin harcı değil. Hocam Kerem Demirbay Evet. Kerem Demirbay 2016-2017 sezonunda Hoffenheim'le 6 gole ulaşmıştı o sezon. Bugünkü maçla beraber 34. haftada Kerem Demirbay 6 gole ulaştı hocam. Buyur hocam. Evet, Kerem Demirbay'la ilgili yani o ilk goldeki katkısı da yani göz ardı edilemez. Yani sol kanattan ceza sahası içerisine çok güzel bir orta yaptı. Adana Demirspor futbolcusu yanılmıyorsam Maestro göğsüyle aldı, ancak göğsüyle aldığı top istediği gibi yani istop edemedi. Yani göğsüyle aldığı topu o arada Ziyech topu kapıp çok güzel bir vuruşla birinci golü atmış oldu. Yani birinci golde de kısaca Kerem Demirbay'ın katkısı çok büyük. Sol kanattan çok güzel bir orta yaptı yani. Hocam az önce onu söylüyordum. Yani sol kanadı Adana Demirspor, Hikmet Karaman Galatasaray'ın sol kanadını çözünce Kerem Demirbay zaman zaman sola geçti. Yani solu destekleyen, yani derik yönü destekleyen hamleler yaptı. Dolayısıyla da orada da başarılı bir oyun çıkardı. Kaan'dan da bir şey var hocam. Kaan Ayhan'dan maç sonu röportajı var. Psikolojik olarak zor maçtı. İyi hazırlandık. İstediğimiz skoru aldık ve yeni bir rekor kırdık. Takımı, hocalarımı tebrik ediyorum. Bu yolda devam etmek istiyoruz. Seriyi 16-17 yapmak istiyoruz. İnşallah bunu başarıp sezonu lider olarak bitireceğiz. Geçen sezon kış transfer döneminde geldim ve istediğim süreyi alamadım. Kalite çok yüksekti. Bu sezonda aynı. Bazen siz, bazen arkadaşınız yedek oturuyor. Takımda herkes aynı istek ve aynı arzuyu ortaya koyuyor. Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz. Bu şekilde 15 maçlık seriyi yakaladık demiş Kaan Ayhan hocam. Buyur hocam. Evet, yedeklerde de gözüme çarpanlar arasında yani şöyle söyleyeyim. Oliveira özellikle gözüme çarpanlardan bir tanesi. Hocam Oliveira meselesini ben sana, Oliveira Evet. dediğin için konuşmanı bitir. Ya, Onunla ilgili de değineceğim hocam. sanki orta sahayı kesmesi mümkün değil hocam. Yani onu demek istiyorum. Yok, onunla ilgili Evet. saha dışı bazı olaylar var. Onları sen şeyini bitir hocam.
Evet. Ben gireceğim. Oliveira ile ilgili özel bir parantez açacağım hocam. Evet, yani onu belirtmek istedim. Birkaç tane futbolcu vardı. Oyer, Vinicius, Oliveira, Sanchez. Yani kadro yedeklerine de baktığımız vakit Barış hocam, yani şöyle şey yapıyorum. Yani ilk 11'e koysan yani hepsi çok rahatlıkla oynayabilecek. Yani demek ki sizin söylediğinizi destekleme açısından, yani e, Kaan Ayhan'ın basın açıklamasındaki, yani hangi futbolcu girerse girersin hepsinde bir pozitiflik var demek istediğini burada ben yedekleri görünce çok iyi anlıyorum yani. Doğru bir tespit yani. Evet Yani hocam. bir Berkan Kutlu, yani ne bileyim Oyer, Vinicius, Sanchez, yani bunların hepsi böyle yani ilk 11'de bile oynayabilecek kapasiteye sahip oyuncular. Ya Galatasaray'ın Hocam yedekleri de çok iyi, yani onu demek istiyorum. Okan Buruk sezon içerisinde zaman zaman Kaan'ı ortaya alıp Torreira'nın yerine Sanchez'i de sağa çektiği dönemler de oldu. Bu Tabii tabii, evet. o yerin falan gelmediği dönemlerde işte Sacha Boey'in sakatlandığı dönemlerde falan. Hocam Oliveira ile ilgili şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsun Okan Buruk'la yaşadığı bir arkadaşların yani takım arkadaşlarının önünde yaşamış olduğu bir sıkıntı problem vardı. Daha sonra Okan Hoca bunu kadro dışı süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı. Gelen bilgiye göre hocam şöyle bir durum söz konusu. Sözleşmesinde kadroya alınmadığı takdirde e, büyük tazminat bedelleri ödemesi riski vardı Galatasaray camiasının, Galatasaray kulübünün. Evet. Kadroya alıyor fakat oyuna sokmuyor hocam. Yani Oliveira da özür de dilememiş hocam. Öyle de bir bilgi var. Hani biraz Galatasaray camiasını yumuşatmak adına falan böyle bir takım özür diledi falan sözleri var ama tabii özür yok ortada. Okan Hoca Oliveira'nın bile Özür de yoksa hocam ben şunu söyleyeyim. Sezon sonu kesinlikle yolcudur yani. tabii hocam şöyle 6 8 ve 10 numara bakılıyor şu anda. Zaten orta sahaya 6 8 ve 10 numara. Yani dünkü yayınımızda bahsettik zaten bunlardan. Merak eden arkadaşlarımız olursa dünkü yayınımıza bir baksınlar veya önümüzdeki dönem transfer döneminde bu konuları yaklaşırken transfer konuları dönemleri yaklaşırken bunlardan da bahsedeceğiz. Yine ilk olarak bizler yayınlamaya çalışacağız. Mirsat hoş geldin. İyi yayınlar demişsin. Teşekkür ederiz. Adana %100 oynamadı. 2 gol süper demişsin. Hayır hayır, şüpheli diyor. Şüpheli mi? Evet. Ha şüpheli. Ha 2 gol şüpheli demişsin. İkinci Yani gol yüzde mü yüz iki gol oynamadı. mü? He. Ee, Ee, 2 gol diyor. val 2 gol. Yani nasıl şüpheli anlamadım Mirsat ya. Yani Adana fena oynamadı ya. İlk yarı çok iyi oynadı. Güzel tempo yaptı, bastı. Özellikle Galatasaray'ın sol kanadından Derik Köy'ünün olduğu yerden falan az önce onlardan bahsettik zaten. Yani Hikmet Hoca Galatasaray'ı çok iyi okutmuş öğrencilerine. Hakikaten de iyi oynattı hocam. Burada Ho- Mirsat kardeşimize ben cevap vermek istiyorum Barış hocam. Buyur hocam. Öncelikle tekrar yorumu da getirebilirse ekrana. Hemen hocam getiriyorum. Öncelikle Mirsat kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. E, Mirsat da kendisi iyi bir Fenerbahçelidir hocam. Bu arada onu da söyleyeyim. Olabilir. Saygı duyuyoruz yani. Mirsat kardeşim, şimdi Adana Demirspor'u sezon başından bu yana takip ettiğim kadarıyla Adana Demirspor'un bu maçta Galatasaray maçındaki oynadığı futbol, belki de diyebilirim sezonun en iyi futbolunu oynadılar yani. Adana Demirspor sezon, her ne kadar topla oynanma oranı istatistiklerde %40'a 60 gözükse de ancak Adana Demirspor çok güzel futbol ortaya koydu. Yani bunu kesinlikle %100 oynamadı demişsiniz ama kesinlikle ben buna katılmıyorum. Adana Demirspor, ben de Adanalıyım. Adana'yı çok yakından takip ediyorum. Bütün futbolcularını, başkanı, çok önceki başkanıyla da bağlantılarımız var. Çok da iyi biliyorum. 2 gol şüpheli demişsiniz. Acaba hangi goller, onu da bilemiyorum. Yani Ziyech'in uzaktan attığı gol mü şüpheli, veya yoksa dayının diyeyim, Kerem Demirbay'ın sağ kanattan rakibi geçip dar açıdan uzak köşeye attığı gol mü şüpheli, veya işte
Kerem Aktürkoğlu'nun topu pası verip Mertens'e ara pasta Icardi'yi buluşturup attığı, soldan attığı gol mü şüpheli? Onu anlayamadım ben. Hangi goller şüpheli Hocam ya? Kerem Demirbay, hani futbol oynayanlar bilir. Belini kırdı dersin ya, belini kırdı. Tabii tabii. Resmen rakibinin belini kırdı. Rakibini geçti oradan. Mirsat, teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Sana ve Ya, Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. İyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. e, Müstat Peki kardeşim Fenerbahçe'ye niye de yüzde yüzünü başarılar diliyoruz. yüzde yüzünü oynamadı? Neden oynamadı yüzde yüzünü? Onu da Onlar bir da hatırlayın yazarsan yani. açıkla Evet. bakalım. Hadi biz de konuşalım bunun üzerine. Hocam, Muslera'nın heykeli dikilmeli mi hocam? Ne diyorsun? Ya şimdi ben işin açıkçası Muslera'nın futbolculuğu tartışılmaz. Ben heykel olayına karşıyım. Açık konuşayım yani. Yani yok, Muslera ile Evet. alakası yok yani bu olayın. Ee, Yani heykel olayına karşıyım. Alex'in de diktiler. Ben ona da karşıydım. Onu da söyledim. Yani yanlış yapıyorlar. Yanlıştı yani. Ve yine de iddia ediyorum yanlış yani. Yani bir Can Bartu'un var senin ya. Yani şeyden kalan geçmişten kalan futbolcularım var yani. Çok kayda değer futbolcularım var tarihte yani. Ki tamam güzel başarılar elde edilmiş olabilir. Yani ama ben yani heykel dikilecek kadar yani heykel olayına karşıyım ben kısacası. Ama Muslera'yı ayrı bir parantez açayım. Çok seviyorum. Çok Galatasaray'a çok pozitif katkı sağladı. Çok başarılar elde etti. Geleli kaç yıl oldu? 14 yıl mı oldu? 13 yıl mı oldu? Belki de geldiği yıl kadar şampiyonluğu var adamın yani veya kupası var diyeyim daha doğrusu. Şampiyonluğu demeyeyim de kupası var. Yani onun için tamam Muslera ayrı bir yeri kalbimizde, gönlümüzde ülke olarak ama heykel dikilmesi olayına, heykel olayına ben karşıyım yani kısaca. Evet. Okan Buruk maç sonrası sözleri, açıklamaları gelmeye devam ediyor hocam. Fernando Muslera'yı tebrik ederim. Yeni bir rekor kırdı. Onun seviyesinde gol sayesinde gol yemedik. Çok fazla pozisyona girdik. İki takım da çok pozisyona girdi. Zevkli bir maç oldu. Savunmada rakibe pozisyonlar verdik. Bunu düzeltmemiz lazım. Adana Demirspor'u kutlamak lazım. İyi oynadılar. Evet. Seyircileri de Tabii tebrik ederim. Hocam bak, senin söylediklerini yani tabii. Mirsat'ın söylediğini çürütmüş oluyor yani, Evet. dolayısıyla adam Yani, sağ kenarında zaten yani. evet. Adana Demirspor'u kutlamak lazım. İyi oynadılar. Seyircileri de tebrik ederim. Güzel bir ortam vardı. Sadece hava çok sıcaktı. Hocam tam bende var ya, notumu aldım. Onu söyleyecektim. Okan Hoca sen söylemişsin ya. Hocam, fark ettin mi? Bu noktada hadi ben söyleyeyim, devam etmeyeyim. Her oyun durduğunda Galatasaraylı oyuncular özellikle çok fazla su tüketti hocam ya. Evet. Yani Barış Hocam, sıcaklıktan ziyade Adana ve Mersin'de nem vardı değil mi? Adana ve yani nemde tabii var da sıcaklık ve nemden ziyade bir basık hava var. Şu an yani Hocam bu kırmızı toprak, bu kırmızı hava falan olayı evet vardı. evet O var mı hala evet hocam şu hala anda? devam ediyor. Yani Akdeniz bölgesinde sadece devam ediyor Akdeniz mu? bölgesi değil. Türkiye genelinde var Barış Hocam. İstanbul dahil. Anladım. Tabii Tamam. Devam ediyorum hocam. Sadece hava çok sıcaktı. Nem oldu. Oyuncular da yoruldu. İkinci gol maçı bize kazandırdı. Üçüncü golde Mertens'in yine asisti, Icardi'nin golü demiş. 7 puanlık farkla hafta sonuna giriyoruz. Yarın derbiyi izleyeceğiz. Kendi maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Averaj anlamında gerideydik ve yakaladık. Bak hocam, bizim konuştuklarımızı söylemiş zaten. tabii Söylüyor. tabii. Evet. Yakaladık, geçtik. Bütün futbolcularım gol için yaşıyor. Maç bitene kadar gol aradık. Averajın da çok önemi var. Hakim Ziyech kilidi açtı. Dedik ya Çilingir hocam. Evet. Sanırım tüm golleri ceza sahası dışından, sakatlanmaması için erken çıkarıyorum. Yani bak, sakatlanmaması açısından da erken Yani işte çıkarıyormuş. direktörlük burada ortaya çıkıyor yani. Hocam bak ne güzel anlatıyor değil mi? Bak ne kadar tane tane herkesin anlayacağı şekilde bütün konulara değinmiş yani. Değiniyor adam yani. Sarı kart sınırında oyuncularım vardı. Bunları da düşündü diyor. Hakim daha iyisini de yapabilir. Kaliteli bir oyuncu. Soldan sağa oyunu daha fazla çevirebilsek hakimin gol ve şut sayısı daha fazla olabilirdi. Bunu da çalışmamız
lazım demiş hocam. Hocam şurada bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki kendi maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz diyor. Hocam İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla bu açıklamayı karşılaştırdığın zaman İsmail Kartal'ın açıklamasını biliyorsun hocam. Ne demişti? Bütün maçlarımızı kazandığımız takdirde şampiyonuz demişti. Doğru mu hocam? Evet. Bir puan Şimdi hesap edememişti. Evet. evet yani rakibi Galatasaray'ın maç kaybetmesi gerektiğini bir türlü hesap edememişti İsmail Kartal. Evet. Şimdi Okan Hoca'nın açıklamasında da Veya burada berabere kalması gerektiğini. Evet, yani öyle. evet hocam Berabere hani kalırsa Galatasaray yenerse avarajla ikili avarajla şampiyonluğa ulaşmış olacaktı yani. Evet. ligin ikincisi takım olarak fakat ligin lideri şu anda Galatasaray açısından Okan Buruk şunu söylüyor. Ekstra bir şey söylemesine gerek yok. Matematiksel olarak söylediği doğru. Kendi maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz diyor. Yani şu an ligin lideri. Bütün maçlarını kazandığı takdirde ne olacak? Şampiyon olacak. Ama Fenerbahçe için Aynı bu şey. öyle değil. Aynı şey geçerli değil hocam. Burada da tabii buna da bir değinmek istedim hocam. Hocam Muslera bu sezon tüm Süper Lig kalecileri içerisinde %81'lik bir 33 maçta %81'lik bir kurtarış yüzdesine sahip kaleci ve bu da onu birinci sıraya getiriyor hocam. Gerçekten özellikle bu maç üzerinden yani bu kritik maç üzerinden baktığımızda da çok net kurtarışları vardı hocam. Hocam özellikle değinmek istediğin herhangi bir oyuncu var mı? Adana Demirspor'dan olur, Galatasaray'dan olur. Sence şöyle söyleyeyim hocam, şöyle soruyorum. Maçın adamı kimdi hocam? Sana göre. Bana göre her ne kadar gol atamasa da yine Barış Alper Yılmaz'ı söyleyebilirim. Yani gerçekten çok bindirme yaptı. Çok yani efor sarf etti. Dribling attı. Topla birlikte olsun, ayrıca olsun. Yani Barış Alper Yılmaz'a bu maçta da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ama Galatasaray bugün gerçekten çok iyiydi. Özellikle orta saha var ya tam muhteşem ya. Yani yardımlaşma, paslaşma yani her yönüyle çok iyilerdi yani. Hiç oyundan düşmediler yani. Buna Barış Alper Yılmaz'ın bindirmeleri de eklenince yani başarı kendiliğinden gelmiş oldu. Burada ben Hocam sizin söylediğiniz buyurun. hangi futbolcuya parantez açacak olursam ben Balotelli'ye parantez açmak istiyorum. Samimi söylüyorum ya. O yaşına rağmen, o fiziğine rağmen yani orada Muçi mi vardı şeyin Demirspor'un bir tane genç bir futbolcusu var zayıf. Muçi miydi? Ee, E, Nerede? Şeyde mi hocam? Orta sahada mı diyorsun? Mendez var. Muenza var hocam. Miçut var hocam. Miçut. Miçut. 20 Mişi. numaralı Miçut Evet. hocam. Evet. 20 numaralı Yani Miçut. Evet. Onu Mişi hatırlıyorum ben. onun fiziğiyle Balotelli'nin fiziğini yan yana getirdiğim vakit yani Balotelli onun 2 katı neredeyse. Ama Balotelli bugün var ya resmen söylüyorum yani hayatının futbolunu oynadı. Çok güzel futbol oynadı. Ben tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten başarılar diliyorum. Yani bravo diyorum yani. O yaşa ve o fiziğe rağmen futbolu hareketleri yaptı yani. Kaleye de vuruşlar yaptı. Çok güzeldi. Arkadaşlar yayınımızı beğenmediyseniz henüz yayınımızı beğenip abone olmayanlarınız da varsa abone olursa çok sevinirim. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun bizleri izlediğiniz için. Mirsat demiş ki neyse bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'a güzel haberlerim var. Galatasaray Lazio'dan Luis Alberta'yla 10 numara anlaşmak üzere demiş. Alberto evet. Evet Alberto'yla şöyle bu arada Mirsat'ın da kendisi çok yakından ilgilenir. Her ne kadar Fenerbahçeli olsa da Galatasaray'ı çok yakından takip eder. Gizli bir Galatasaray hayranlığı vardır kendisinde. Her haberini, her olayını takip eder hocam. E, Eğer öyle demişse de doğruluk payının %90 olduğuna eminim. Sağ olasın Mirsat, teşekkür ederim. Eğer ki bu transfer
gerçekleşirse yayınımızda vermiş olduğun bu ilk transfer haberinden dolayı sana bir tişört hediye edeceğim. Bunu da buradan söylemiş bulunayım. Eğer ki izleyicilerimiz arasında transfer haberleriyle ilgili doğru bilenler olursa özel hediyelerimiz olacak. Mesajlarınızla iletebilirsiniz de arkadaşlar. Yayınımıza da aynı zamanda katkıda bulunabilirsiniz. Hediyelerinizin ne olduğunu açıklamayacağım. Sürpriz hediyeler olacak. Ee, Yani transferde eğer doğru bilen arkadaşlar olursa mesajlarını tek tek cevap vereceğim. Tek tek okuyacağım, ilgileneceğim. Ee, Doğru bilenlere mesaj atacağım. Adreslerini isteyeceğim. Ve kendilerine Spor Türk Dijital ailesi olarak hediyelerini ileteceğim. Şunu da yapabiliriz. Bakın sözünü vermiyorum ama yapabiliriz. Doğru bilen arkadaşlara tuttukları takımların formalarını bile hediye edebiliriz. Böyle de bir buradan canlı yayında sürpriz bir açıklamada bulunayım. Toparlayayım bu konuyu. Transfer sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kulüplere yapılacak transferleri doğru bilen arkadaşlar olursa onlara özel hediyelerimiz olacak. Mesajlarla yayınlarımızda destek verebilirler. Evet hocam. Buyur devam edebilirsin hocam. Şöyle söyleyeceğim. Yani Adana Demirspor bu sene tabii istediği futbolu bu maç saymıyorum. Yani ayrı geçiyorum. Diğer maçlarda istediği futbolu ortaya koyamadı. Ancak şöyle bir şey var. Adana deplasmanı bütün takımlar için, dört büyükler de dahil, Anadolu takımları da dahil, Adana deplasmanı gerçekten çok zor bir deplasman. Evet Çok hocam. zor bir deplasman. Özellikle Adana Spor taraftarı, Şimşekler grubu olsun veya işte ya Adana'nın havasıyla ilgili, yani Adana Demirspor'un havasıyla ilgili, yani futbol havasıyla ilgili söylüyorum yani. Gerçekten zor bir deplasman Adana Demirspor deplasmanı. Bu vesileyle Galatasaray buradan 3 puan çıkarması çok kayda değer bir olay. Galatasaray'da buradan aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum yani. Evet hocam. Hocam Galatasaray camiası kenetlendi. Bir eşiği daha geçti ve gerçekten takım camia olarak şu anda kenetlenmiş ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış durumda hocam. Hocam bugün Köln'ün oynadığı futbolu biraz yorumlar mısın hocam? Köln'le ilgili düşüncelerin neler? Bugünkü oyun üzerinden, yani genel olarak değil de bugünkü oyun üzerinden Köln'le ilgili yorumun ne olur hocam? Yani Köln bugün yani kötü değildi. O kadar da abartılacak bir futbol ortaya koyduğunu düşünmüyorum. İşin açıkçası tamam, güzeldi. Köln'ün bir avantajı var. Şöyle bir avantajı var. Önünde oynayan Barış Alper Yılmaz. Yani Köln'e ayak uydurabilecek böyle hızlı bir adam Barış Alper Yılmaz olması dolayısıyla Köln'ün öyle bir avantajı var. Yani vermiş olduğu pasları yani bindirmeleri Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisine kadar götürebiliyor yani. Öyle bir avantajı var yani Köln'ün. Tabii kendi de bindirmeler yapıyor. Böyle olunca haliyle sol kanat olduğu gibi makina gibi işliyor yani. Hocam Adana Demirspor takımı 12 haftalık bir takım. Yani baktığın zaman Hikmet Karaman geliyor işte takıma. Takımı çalıştırmaya başlıyor. 12 haftadır birbirini yeni tanımaya çalışan oyuncu grubuyla maça çıkıyor hocam. Geçtiğimiz sezonların takımı ortada yok. Yani açıkçası şimdi lig şeyine baktığımızda, geneline baktığımızda Adana Demirspor'un bu maç üzerinden ilk 45 dakikada bütün planları bana göre hepsi tuttu. Hikmet Hoca muhtemelen takıma Galatasaray'ı ezberlettirdi. Yedikleri gol morallerini bozmuştur hocam. Galatasaray, çünkü dediğim gibi Galatasaray bir takıma karşı oynuyorsan
tempolu bir takıma oynuyorsan ki 90 dakika bu tempoyu aynı seviyede tutabilen bir takıma karşı oynuyorsan bir anlık motivasyon ve tempo düşüklüğü kalende gole sebebiyet verebilir. Ee, Bazen şöyle de oluyor hocam. Moral fiziksel kondisyonun önüne de geçiyor hocam. Evet. Yani moral olarak düştüğün anda fiziksel kondisyonunun da önünde oluyor. Yani ne demek istiyorum? Fizik kondisyonun ne kadar yüksek seviyede olsa da saha içerisinde o morali kaybettiğin anda, motivasyonu kaybettiğin anda e, olay bitmiş oluyor yani. Dolayısıyla bir de Yusuf ve Emre Akbaba gibi çok önemli oyuncuların da oynatmadılar. Yani sakatlıklarından dolayı oynamadılar. E, Ellerindeki Adana Demirspor ellerindeki oyuncu kadrosuyla bu maçı bu seviyeye kadar getirebildiler. Ekonomik olarak sevk idare anlamında da zorluklar yaşıyor gibi geliyor bana hocam. Adana Demirspor. Murat Sancak Başkan takımı bıraktıktan sonra bu anlamda da biraz zorluklar yaşıyorlar. Semih Güler e, durumu var. Biraz o da sakatlandı oyun içerisinde biliyorsun. Yani Evet. demek istediğim hocam şöyle sorayım peki sana toparlamak amacıyla bütün bu söylediklerimi. Adana Demirspor'da ekonomik ve sevk idare anlamında sıkıntılar var mıdır hocam? Sen çünkü Ya, Adana Demirspor camiasına yakınsın. O yüzden evet. soruyorum hocam sana. Şimdi şöyle söyleyeyim Barış Hocam. Ya zaman zaman sadece bu Adana Demirspor'da değil, zaman zaman bütün kulüplerde ekonomik sıkıntılar baş gösterir. Yani olabilir. Yani bu demek değildir ki takım iflas etti, takım çöktü bilmem Evet, anlamında evet. değil. Ödemelerle ilgili bir takım gecikmeler yaşanabilir, bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Bu gecikmelerden mütevellit olay futbolculara yansır. Futbolcular oynamak istemez veya gitmek ister. Yani buna benzer şeyler yaşanır. Yani bu sezon başında da Adana Demirspor'da bu olay yaşandı. Yani ellerindeki en az yani Belhanda, Ndiaye yani isimlerini şu an hatırlayamıyorum. Evet 4-5 hocam. tane futbolcuyu ayrılmak zorunda kaldı. Gittiler. Gitmeleri tabii yani yerleri hiç kimsenin yeri dolmaz diye bir şey yok yani. Hiç kimse vazgeçilmez diye bir şey yok yani. Ali gider, Veli gelir. Yani hepsinin yeri muhakkak dolar yani. Adana Demirspor da bunu yapmaya çalıştı ve bunda her ne kadar bu sezonu başarısız gibi gözükse de bence başarılı, şöyle başarılı. Şu an ligin e, en fazla berabere kalan takımı Adana Demirspor. 14 beraberliği var Barış Hocam. Yani burada mesela 14 beraberlik çok fazla evet hocam yani ya. ligin en fazla berabere kalan takımı. Yani burada şöyle söyleyeyim yani mesela bir geçen haftaki Samsun maçını söylüyorum. Yani deplasmanda Samsunspor'u ellerinden kaçırdılar. Son 83. dakikada ama son 10 dakikada gol yediler. Yani 1-0 galipken. Ondan önce Kayserispor maçı vardı. Kendi sahasında 0-0 kaldığı maçı. Yani onda da galibiyeti ellerinden kaçırdılar. O da berabere bitti yani. Bak söylüyorum yani. Evet E, hocam. Daha öncesinde şey vardı. Fenerbahçe'ye yenildiler. Onu geçiyorum. Sivas'ı kendi sahasında 4-1 yendi. Yani bu küçümsenecek bir olay değil. Adana Demirspor Sivas'ı 4-1 yendi. Akabinde Konya ile ondan bir Sivas maçından bir önceki hafta Konya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Yani o maçta da galibiyeti yine kıl payı kaçırdı. Yani şu an yani geriye doğru gidersek daha çok uzar bu. Alanya beraberliği var. Ondan sonra e, Beşiktaş'la deplasmanda beraberliği var falan filan. Yani 14 beraberliği var Adana Demirspor'un. Aslında her ne kadar bu sene başarısız gibi gözükse de Adana Demirspor kötü bir takım değil. Hocam 11. sıradaki yerini korudu. Yani 41 Evet. puanla ulaştı ve 11. sıradaki yani e, yarınki maçlar da var tabii. Yani bu haftaki maçlar. Şimdi haftanın ilk maçı itibariyle Adana Demirspor. Şimdi zaten Samsunspor var. Eğer Samsunspor
yenerse şöyle bir bakıyorum. Yine altta kalıyor. Yani 11. sırada. Evet hocam, 11. sıradaki yerini korudu. Arkadaşlar, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine yoğun bir izleyici sayısına ulaştık. Yayınımızı hala beğenmeyenleriniz varsa, yayınımızı beğenirse seviniriz. Abone Barış Hocam, olmayanlarınız da varsa evet. abone olursa seviniriz. Hocam çok özür diliyorum. Recail katıldı yayınımıza. Mirsat'a katılıyorum. Maç şaibeliydi demiş. Hocam bugün hep Fenerbahçeliler yayınımızı işgal ettiler. Recai'le de buradan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Sağ olsun, var olsun. Mirsat'la da bir akrabalığı var herhalde gibi geliyor bana ama yakından birbirlerini tanıyorlar mı? Ne yapıyorlar artık? Tam da çözemedim yani. Buyur hocam. Şimdi ben şeyi söyleyecektim. O yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ancak yani bu maçı ilgili fikirleri varsa bunları destekleyici bilgileri de beraberinde açıklamalarla Tabii beraber tabii. yapmak. Neden? Yani niye şaibeliydi? Evet, Yani bunu onu hani söyleyeyim. Ondan sonra ben şeye geleceğim Barış Hocam, buyur özellikle. hocam. Adana Demirspor'un 14 beraberliği var dedik ya hocam. Buyur 14 hocam, evet. 14 Buyur hocam. beraberliğin yani ben daha fazlasını söylemiyorum. Aslında çok daha 14 beraberliğin yarısını bile galip gelebilecek maçlar oldu yani. Dördünü Barış Hocam, dördünü galip gelmiş olsalardı birer puanı zaten almışlar. Dördünden galip ayrılmış olsalardı ikişer puan daha eklediğim vakit 8 puan yapar. Şu anki 41 puanın üzerine koyduğunuz vakit 49 puan yapar. Yani bu da Demirspor'u ilk 5'in içerisine sokuyordu. Hocam Üstünü tutuyordu. hakem ve var hakem hataları falan, bunları ekleyebilir miyiz bu sezon Adana Demirspor üzerinden Tabii ki, konuşursak? tabii ki Murat Sancak başkanımızın bütün isyanı da bundan dolayıydı yani. Kesinlikle bundan dolayıydı. Yani velhasıl fazla şeylere de girmeyeyim. Yani Demirspor 14 beraberliğin 4'ünden galip çıksaydı şu an ilk 5'teydi. Başarısız Evet değil. hocam. Demirspor başarısız değil. Şanssız. Biraz daha işte bir takım şeylerden dolayı galip gelemedi yani öyle söyleyeyim. Ama ilerleyen yıllarda bu yönetim var oldukça özellikle Metin Bey'e de yine teşekkür ediyoruz başkanımız. Ancak Murat Sancak'ın yeri bir başka yani hakkı daha farklı Hocam yani öyle söyleyeyim. bak, bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu sezon Galatasaray'ı Kasımpaşa'dan sonra zorlayan, en çok Evet, zorlayan ikinci takım Adana Demirspor oldu bugünkü maçta. evet, İnanılmaz zorladılar. Özellikle ilk yarıda. Yani o Çilingir Ziyech'in kilidi açan vuruşu olmasaydı Galatasaray gerçekten çok zorlanacaktı yani. evet. İnanılmaz zorlanacaktı. Ve her geçen dakika stres olarak da Galatasaray'a daha çok yansıyacaktı. Oyunculara daha çok yansıyacaktı. Üstüne hocam, Okan Hoca'nın dediği gibi havanın nemli olması oyuncuların yorulmalarına da neden oldu. Dolayısıyla hepsini bir araya getirirsek bir puzzle gibi, eğer ki Ziyech'in kilidi açan o golü olmasaydı Galatasaray bugün Adana'da gerçekten puan kaybı yaşayabilirdi. Zor anlar yaşayabilirdi yani. Şunu belirtmek istiyorum Barış Hocam. İşte şampiyon olacak takımın özelliği burada ortaya çıkıyor. Tabii ki. Yani eğer ki böyle zorlu bir deplasmanı, böyle zorlu bir maçı galibiyetle kapatabiliyorsanız şampiyonluğun en büyük adayı, hatta şampiyonu sizsiniz ligin. Yani Hocam bir Fenerbahçe, sen özür diliyorum hocam. Bir Fenerbahçe zorlu Sivas deplasmanında galip gelebiliyorsa şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe'dir. Yani evet. Fenerbahçe olur yani. Şampiyon Fenerbahçe olur. Eğer gelemiyorsan işte o zaman şampiyonluğun kırılganlığını yaşarsın yani. Yani Galatasaray burada Adana Demirspor deplasmandan galibiyet çıkartarak, galip gelerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu, şampiyon ben olacağım dediğinin ispatıdır yani bu. Hocam zaten sen 2-3 haftadan beri Adana Demirspor'un Galatasaray'ı gerçekten zorlayacağını, kolay maç olmayacağını her Tabii ki, yayınımızda söyledin hocam. tabii ki evet. Yani hani çok iyi hazırlandıklarını,
takımın Galatasaray'a karşı daha farklı bir oyun anlayışıyla çıkacağını, bunlar hep dile getirdin. Daha birçok şey konuştun, söyledin. Evet. Hani iç dinamikleri de bildiğin için Adana Demirspor'un bunları hep dile getirdin. Bugün de bunları aslında birebir senin yorumların hep böyle maçı izlerken hep böyle gözümün önüne geldi hocam. Her Evet. söylediğini sahada yaşadım yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Kolay Yani olmayacağını ek- söylemiştim. Evet. evet, ekran karşısında birebir hepsini yaşadım hocam. Bu anlamda da seni tebrik Hatta ediyorum. hatta şöyle Hocam, bir konu olmuştu Barış Hocam aramızda, ikimiz arasında. Şöyle evet söyleyeyim. hocam. Çok zor olacağını, Galatasaray'ın bu maçta çok zorlanacağını söylemiştim. Ancak kalan 5 takım galibiyet konusunda 3 puan deyince siz biraz Galatasaray alır Evet, demiştim. Neden o zaman zor olsun? Yani demek ki alabiliyorsa falan gibicesinden konu olmuştu. evet. Ben de dedim ki şampiyon olmak istiyorsa Galatasaray alması gerekiyor dedim yani. Ve dediğimiz gibi de, sizin de desteklediğiniz gibi de maç sonuçlandı yani. Gerçekten hem Adana Demirspor'un yani kolay teslim olmadığını, çok mücadele edeceğini söyledim. Hem de Galatasaray'ın galip geleceğini belirttik. Her ikisi de ortaya çıktı yani. Evet. Evet. Hocam, maçın hakemi diyeyim, orta hakemiyle ilgili Bahattin Şimşek. E, Nasıl yönetti maçı hocam? Biraz da hakem, bu yayınımızın bu dakikadan sonrasında da Ya hakemlere şimdi değinelim. böyle söyleyeyim Barış Hocam. Yani her iki Varda hocam, bu arada özür diliyorum. Varda da Andre Narciso vardı hocam. evet. Şimdi bu maçta her iki takımın da yayınımızın başında da Hocam söylediğimiz gibi çok özür diliyorum. Çok pardon, özür diliyorum. Burak kardeşimiz mesaj atmış. Bu ne ya? 4 kişi izliyor demiş. Valla biz Burak'cığım şey değiliz yani, böyle profesyonel yorumcular veya işte birilerinin desteklediği, parayla falan fonladığı yayıncılar değiliz. Biz kendi çapımızda kendi çevresi olan, futbolun da içinden gelmiş, kendi halinde insanlarız. Umarım seninle birlikte, senin de çevrenle beraber yayınlarımızı daha da geniş çevrelere, kitlelere hitap ederekten kanalımızda büyütürüz. Yeni bir kanalız. Daha yeni başladık. e, Yayınımıza katıldığın ve mesaj attığın için de sana çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. şimdi Burak kardeşime bir cevap da ben vereyim Barış Hocam. Buyur hocam. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Burak kardeşim mesajın için teşekkür ediyoruz. Ancak şimdi maç yeni bitti. Sıcağı sıcağına bütün kanallar ulusal ve yerel Evet. bütün kanallar yayın yapıyorlar. Yani şimdi bizim Barış Hocam'ın da söylediği gibi biz kendi çapımızda biz profesyonel yayın kuruluşu değiliz. Yayıncı kuruluş değiliz. Yani biz kendi çapımızda amatörce YouTube üzerinden yapmış olduğumuz yayın bu. Yani şimdi siz iyi niyet göstermişsiniz, özveri göstermişsiniz, yayınımıza katılmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ancak çoğunluk spor sever camiası, izleyicilerimiz, çoğunluk ulusal kanalları takibini daha çok yaptığı için şu aşamada 4 kişi olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Ancak yarın bir gün veya ilerleyen tarihlerde bu yayını geri alıp tekrardan izleyecek yüzlerce seyircimiz olduğunu biz buradan söylemek istiyorum size. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum ayrıca. Hocam bir mesajımız daha var. Mehmet Çolayır Evet. Almanya'dan selam demiş. Yarınki maç zor olacak demiş. Mehmet Bey'e yayınımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yarın yine canlı yayınımız olacak derbiyle ilgili, ama sizin mesajınıza destek olarak hemen şunu söyleyeyim. Hiçbir derbi kolay olmaz. 3 ihtimallidir her zaman. Bütün derbiler 3 ihtimallidir. Umarız iyi olan maçı kazanır diyorum hocam. Hocam buyur. Maçın hakemiyle ilgili veya mesaja Evet, cevaben söylemek evet. istediğiniz bir şey var mı hocam? Buyur. Teşekkür ediyoruz. Şimdi maçın hakemini konuşuyorduk. Yani Evet. yayınımızda Bahattin Şimşek. evet, yayınımızda da belirttiğimiz gibi yani 90. dakikaya kadar her iki takım futbolcularının da veya teknik heyetinin de iyi niyet gösterisiyle yani sadece sahada kalmak, yani futbol oynamak adına burada olduklarını oynadıkları futbolla gösterdikleri için
90. dakikaya kadar da bir sarı kart veya herhangi bir şey durumu söz konusu olmadı. Hakeme bu nedenle hakeme de herhangi bir iş düşmedi. Yani abartılacak bir iş düşmedi. Adana Demirspor'a 2 tane sarı kart var hocam. Ya işte onu diyorum ben 90. dakikada ya olabilir yani futbolda olur bunlar yani. İki tane sarı kart normal yani. Birisi 90'da birisi 90+3'te 90+4'te. Birisi ya. itirazdan dolayı hocam. Evet. Diğeri de pozisyon gereği öyle bir Yani kart oldu. olabilir. Yani burada hakemlik bir durum söz konusu olmadı. Hakem sadece düdüğü çaldı. Yani oyuncular futbol oynama adına sahada olunca hakem de olması gerekeni yaptı yani. Hocam hakem Bahattin Şimşek bugünkü maçta omuz omuza ve ikili mücadelelerin hiçbirini kesmedi hocam. İzin verdi. Evet, İzin aynen. verdi. Yani ben bugün sanki Futbol İngiltere Evet. Premier Lig'den bir maç izlemiş gibi maçı izledim yani. Hakem gerçekten dört dörtlük bir maç yönetti. Hocam bak demek ki Türkiye'de hakemlik ölmemiş hocam. Çok güzel maç yönetebilecek kapasitede hakemlerimiz hala var. Sadece sorun ne biliyor musun hocam? Bugün yine gün yüzüne çıktı bu olay. Konu da açıldığı için bir daha değineyim ben buna. VAR'daki hakemlerin işgüzarlıkları hocam Türk futbolunu çok saçma sapan yerlere götürdü. Barış Hocam Şimdi buraya bir hakem atacağım. Bak buraya buyur bir hocam. alacağım. Şimdi Fenerbahçe VAR hakemlerinin değişmesini istedi. İşte şöyledir böyledir bilmem şey yaptı. Gerçekten burada Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yani Evet. bu sizin dediğiniz gibi işgüzarlık yapan VAR hakemlerini bir nevi yani şeyin dışına çıkardılar yani. Yani burada yabancı hakemin gelmesi tabii önemli görülen maçlarda genelde getiriyorlar. Yabancı hakemlerin gelmesine vesile olan Fenerbahçe'yi de kutluyorum ve o şekilde işgüzarlık yapan hakemler de artık yok yani. Hocam bak VAR kayıtları açıklanıyor. Biliyorsun maçlardan sonra VAR kayıtları açıklanmaya başlandı. Evet. Ya biz defalarca şunu gördük. Türk VAR hakemlerinin yönettiği maçlarda ya orta hakemi yönlendiren VAR hakemleri gördük ya. Tabii Pozisyonları tabii. Tabii. yani seni e, muhtemel penaltı pozisyonu için VAR'a çağırıyorum diyor. Sonra VAR'a çağırıyor hocam. VAR'da da ya adam resmen bak diyor görüyor musun diyor şuradan diyor şöyle diyor buradan böyle diyor. Yani orta hakemi yönlendiriyor hocam. Ama yabancı hakem bunu yönlendirmiyor mesela. VAR'a çağırıyor. İncele kardeşim diyor. Ama hocam Pozisyon bu şöyle bir şey diyor. var. İncele diyor. VAR'daki hakem orta hakeme eğer ki VAR'a çağırıyorsa VAR'a çağırdığı pozisyonla ilgili destekleyici bilgiyi de vermek zorunda. Tamam o bilgiyi veriyor. Yani Ama bizim Türk VAR ispat hakemleri gibi niteliğindeki değil yani hocam. ispat niteliğindeki o pozisyonu da hakeme açıklamak zorunda. Ama Evet. maalesef yani daha düne kadar yabancı hakemler gelmeyene kadar maalesef açıklayamıyorlardı. Dediğiniz gibi Evet. işgüzarlık yapıp olur olmaz pozisyonlarda hakemleri VAR'a çağırıyorlardı. Arkadaşlar yayınımızı beğenmediyseniz bir beğeni ve aboneliğinizi alırız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hocam hakemlerin içerisinde bile bahis oynayan birçok hakem var. Yani bunları şimdi biz yayınlarda daha önceki yayınlarda hep anlattık, söyledik yani. Ya bu işler hep bahislerle dönüyor hocam. Şimdi Allah bilir kim neler yazdı, çizdi, bahsini oynadı, yaptı. Ya neler neler dönüyor hocam. Neler neler. Şimdi hepsini burada da açıklarsak yayınımızda da zaman yetmeyecek gibi geliyor bana. Hocam Icardi 21 golle bugün Ceko'nun önüne geçti ve gol krallığında bir adım önde. Ne diyorsun bundan sonraki şeyde? Evet, şimdi yani bundan sonraki maçlarda tabii Fenerbahçe'de Ceko'nun oynaması veya gol atıp atamayacağıyla ilgili durumlar söz konusu olacak tabii. Icardi'de uzun zamandır bir tutukluk var sahada ama çok güzel bir markaj yapılıyor Icardi'ye karşı. Geçen haftaki en son oynadıkları Sivas maçında da bunu
Örneğini gördük yani. İki futbolcu başından hiç ayrılmadı Icardi'nin yani. Evet. Yani pozisyon buldukça tabii duruma göre değerlendirmeye çalışıyor. Bu markajdan dolayısıyla da e, istediği pasları veya istediği topu alamıyor ya. Alamamasından dolayı da gol vuruşlarını tabii biraz sıkıntı yaşanıyor. Gol atmada biraz sıkıntı yaşanıyor. Tabii yani çok atan gol kralı olacak yani. Artık her ikisine de başarılar diliyoruz. Ceko'ya da Icardi'ye de yani. Göktürk Şahin başarılar diliyorum ekibinize demiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın için sağ ol, var ol Göktürk Şahin. Teşekkürler. Hocam Galatasaray bu saatten sonra şampiyonluğu verir mi hocam? Ne diyorsun? Ya Yani şimdi şampiyonluk demeyeyim de yani bırakır mı yani öyle söyleyeyim yani şampiyonluk seviyesine gel %90 diyelim hocam gerçekçi olalım. Matematiksel olarak şu an evet Fenerbahçe'nin de şansı var devam ediyor. Evet ama bu saatten sonra işler değişir mi? Şimdi Barış Hocam 87'deki 87 yılındaki e, Fenerbahçe Galatasaray derbisini izledim ben canlı. 87'deki Fenerbahçe Galatasaray derbisini izledim. O maçta Galatasaray 3-0 öndeydi. İlk yarı 3-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle önde bitirdi. Ancak ikinci yarı tabii bu arada maç Kadıköy'deydi. E, İkinci yarı devre arasında biz yanımda olan iki tane Fenerbahçeli arkadaşımla beraber maçı izliyordum. Bunlar bana takıldılar. Ya işte şöyledir böyledir işte bu maçın ikinci yarısı da var falan gibicesinden. Ben de dedim ki ya dedim bu saatten sonra Galatasaray 3-0'dan yani maçı size de Fenerbahçe'ye verirse yazıklar olsun dedim. Yani öyle biraz büyük konuştum yani işin açıkçası. Ve ikinci yarı başladı. Ya gerçekten sanki adamlar 3-0 mağlup ama sahaya çıktılar. Adamlar sanki galip gibi sahaya çıktılar. Psikolojik olarak böyle yani öyle bir baskı oldu ki maç başlar başlamaz yani. Ondan sonra 3-1, 3-2 derken 3-3 ne oluyoruz falan niye demeye kalmadı dördüncü golü gördük. Yani Galatasaray dördüncü golü gördü diyeyim öyle söyleyeyim yani. Şimdi e, şeye getireceğim lafı. Futbolda her şey olabiliyor yani. Bunu kaç defa yaşadık yani. Yani birçok maçta gördük, şahit olduk yani. Ha burada Galatasaray Mayıslar bizim derken bunu Mayıslar bizim dediği tesadüf olmadığını çok kez ispatladı yani. Çok kez gereğini yaptı. Yani buradan da Galatasaray şampiyonluğu vermez. Ben açık ve net söylüyorum. Yani vermez. Sizin dediğiniz gibi ihtimal yok mu? Var tabii ki matematiksel ihtimal var. Fenerbahçe'nin olmaz diye bir şey yok yani. Tabii ki olabilir. Ama 4 maç kalmış. Birisi rakibiyle oynayacak. Yani verir mi yani aklı selim düşünmek gerekirse yani. Bugünkü Adana Demirspor maçına çok güveniyorlardı. Ben açık söylüyorum ya. Fenerbahçeli taraftarlar yani veya yönetim Adana Demirspor maçını için çok yani bayağı bir güveniyorlardı yani. Hocam normal ya. Şimdi yani Tabii tabii normal her ben iki bir şey takım demiyorum. taraftarları da mesela rakip kimse o takımı destekliyor. Yani bunlar Onda bir problem yok. normal ya. Orada bir Yok, problem olduğunu yok zannetmiyorum problem yani. zaten söylemiyorum. Problem falan Evet. yok yani. Beklenti içerisinde olduklarını belirtmeye Evet. çalışıyorum yani. Normal yani tabii ki beklenti içerisinde olacaklar yani. Geçen hafta Sivas maçında Galatasaray taraftarları nasıl bir beklenti içerisinde oldularsa bu hafta da Fenerbahçe taraftarları aynı beklenti içerisinde oldular. Ama tabii Galatasaray o şeyi tanımadı yani Demirspor'a da. Hocam Evet. bugünkü maçı yorumladık. Belli bir seviyede bu maçı konuştuk. Yorumlarımızı yaptık. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz de mesajlarıyla bizlere destek oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam, Adnan hocam bugün aramızda yok. Her gün bomba veriyordu. Bir bomba haber veriyordu. Kendisini biliyorsun yani vermiş olduğu haberlerin %90
doğruluk payı her zaman var. Bugün de ben bir bomba haber vereyim mi hocam? Evet. Ver bakalım. Dün ben verdim, bugün de sen. Evet hocam. Hocam Dursun Özbey'in Başkan Dursun Özbey'in listesinde iki tane önemli isim girecek hocam. İki tane olmayacak önemli isim, iki tane de şu an yani Florya'da konuşulan, yönetim içerisinde konuşulan listeye girecek de iki isim var. Hocam Adnan Polat. Adnan Polat biliyorsun eski başkanlardan. Adnan Polat Galatasaray'ın eski efsanevi başkanlarından bir tanesi. Bu aralar yönetimle yani Dursun Özbek başkanlığında Galatasaray yönetimiyle de arayı iyi bir şekilde düzeltti. Galatasaray camiasıyla da arayı düzeltti. Biliyorsun belli bir dönem Adnan Polat Galatasaray kulübüne, camiasına bir küskünlüğü vardı. Fakat Dursun Özbek'le beraber bunu aşmaya başladı yavaş yavaş. Maçlara gitmeye başladı. Mevcut yönetimdeki kişilerle sıcak temasa geçmeye başladı hocam. %95, 96 Dursun Özbey'in yeni yönetim kurulunda Adnan Polat'ın ismi yer alacak. Ali Yüce voleybol takımını yönetiyordu daha önce. Taraftarlar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çok sevilen bir isim. Ali Yüce net ve net Dursun Özbey'in yeni dönemdeki yeni yönetim kurulunda yer alacak. Abdurrahim Albayrak ismi kesinlikle konuşulmuyor. Abdurrahim Albayrak net yönetimde olmayacak hocam. Erden Timur ismi dahi yeni yönetim kurulu listesinde adı henüz geçmiyor hocam. Yani Ama henüz ama an öyle bir şey olursa Barış Hocam hocam olur yani. henüz an itibariyle geçmiyor. Olmayacak anlamında söylemiyorum bunu. Bugün almış olduğum bilgi bu. Bugün itibariyle bu şekilde. Ama yarından itibaren ortam değişir, hava değişir, oturur konuşurlar. Farklı bir yöntem oluşur, sistem oluşur. Çünkü şöyle bir durum var hocam. Erden Timur'un kendisi istemiyor. Neden istemiyor biliyor musun? Galatasaray camiası ve taraftarı o kadar çok seviyor ki Erden Timur'u. Dursun Özbek'in önüne geçmekten korkuyor kendisi. Yani Dursun Özbek'ten başkanından daha fazla önde olmak işte Galatasaray camiası veya diğer rakipler tarafından falan hani başkan nezdinde bir isim olmaktan korkuyor hocam. Dolayısıyla e, şu an yani bugün itibariyle Abdurrahim Albayrak net listelerde yok. Bundan sonraki süreçte de olmayacak. Erden Timur da henüz listede yok. Adnan Polat ismi gündeme geldi. Gündeme geliyor. Listelere alınma şansı olasılığı çok yüksek. Ali Yüce voleybol takımının başındaydı. Ali Yüce net %99.9 Dursun Özbey'in de yeni yönetim kurulu listesinde adı var. Yani böyle bir durum var. Baran Yiğit yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyoruz. Paylaşında sayı artsın demiş. Valla paylaşıyoruz Baran be. Yani arkadaşlardan Evet sevgili izleyicilerimiz, muhtemelen Barış Hocamız yayından düştü gibi. geldim Evet, hocam. Geldim evet. hocam. Seni yalnız bırakmadım. Yetiştim hocam. Sağ olasın. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Yayından kısa bir düştüm. Ee, Aynı yani sizlerden destek bekliyoruz arkadaşlar. Sizler paylaşın, yorum yapın. Katılmadığınız yerler olabilir. Saygı çerçevesi içerisinde sizlerden yayınımıza da katılmanızı bekliyoruz. Burak kardeşimiz kaliteli yayın en iyi yani en iyi
yayını izlemek herkesin hakkı falan demişsin. Doğrudur, haklısın. Bizler de kendimizi geliştirmek için çabalar, gayret edeceğiz sizin desteklerinizle beraber. Bu gemide var olmak istiyorsak hep beraber var olacağız. Yoksak da yok olup gideceğiz. Bizler haberin kaynağından sizlere aktarmaya gayret ve çaba gösteriyoruz. Spor 3 kişilik bir ekibimiz var kamera karşısında ama arkada da dev bir ekibimiz var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocam, bugünle ilgili derleyip toparlamak istediğin son sözlerin var mı? Yayınımızı yavaş yavaş sonlandıralım hocam. Buyur. Galatasaray bugünkü galibiyetiyle ve güzel futboluyla şampiyonluğun ayak seslerini hissettirdi diyebiliriz yani. Muhtemelen bu sezonun şampiyonu da Galatasaray olacaktır bu saatten sonra. Öyle söylemek istiyorum. Bizi izleyen bütün seyircilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Evet hocam. Her platformda varız arkadaşlar. Spor Türk dijital olarak bütün sosyal medya platformlarında aradığınızda bizi bulabilirsiniz. Arzu ederseniz de takip edebilirsiniz. Yayınımıza göstermiş olduğunuz teveccühden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yarın derbide görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın demeden önce hemen son saniye Hakan bir mesaj atmış. Fenerbahçeliler gerek Space odalarında gerekse de YouTube'da neden hep hakem ve dışı güçleri öne çıkarıyor? Ya işte algılar, herkes kendince bir şeyler yapmak istiyor. Burak'cığım teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, teşekkürler demişsin. Sağ ol, var ol. Senin de yüreğine sağlık, katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, yarın müthiş bir maç var, derbi var. Yarın maç sonu derbide görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın.